Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Acil korunma yöntemlerinden, ertesi günü hapından bahsedeceğiz. Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapı progesteron hormonu içeren kadınlar tarafından ağız yoluyla, oral yolla alınan bir tür korunma ilacı. Aslında sürekli korunmayı sağlayan bir ilaç değil. Korunmasız bir şekilde cinsel ilişkiye girildiyse ve planlanmış bir gebelik oluşumunu engellemek için kullanılıyor. İçeriğinde bulunan progesteron hormonu ile aslında yumurtanın sperm tarafından döllenme özelliğini azaltıyor. Ayrıca yumurta döllenmişse de yumurtanın rahim içine tutunmasını engelleyici özellik gösteriyor. Düzenli kullanım gerektiren bir ilaç değil, onu söyleyeyim. Korunmasız bir ilişki sonrası 1 ya da 2 doz şeklinde kullanılabiliyor. Bundan dolayı da doğum kontrol hapları gibi her gün içilen bir ilaç değil. Bu şekilde algılamayalım. İlişkiye girdiniz. İlişki sırasında diyelim ki kondom yırtıldı ya da spiralin kaydığını düşünüyorsunuz. Ya da işte geri çekmeyle korunuyordunuz ama geri çekilemedi gibi bir durum yaşadınız. O noktada cinsel ilişki sonrası ilk 24 saat içinde alındığında ki ne kadar erken alınırsa o kadar çok etkili, %98 oranında gebe kalınmasını engelliyor. Ama şunu unutmayın. Bu ertesi gün hapı adı ertesi gün ama korunmasız ilişkiden ne kadar süre önce alırsanız o kadar iyi oluyor. Yani bir gün sonraya bırakmanıza çok da gerek yok. Diğer taraftan bu cinsel yolla bulaşan hastalıkları önleme konusunda etkili değil. Onun için de böyle bir sorun varsa o noktada hekiminize başvurup destek alın. Bu sürekli kullanacağınız bir yöntem değil. Onu özellikle söylemek istiyorum. Kadınların kullandığı bir yöntem, erkeklerin içtiği bir hap da değil. Eczaneden gidip reçetesiz olarak alabileceğiniz bir ilaç. İlişkiden sonraki o 12 saat içinde aldığınızda %98 başarılı. Ama ilk 5 güne kadar da kullanılabiliyor. Geç kalındıkça koruma oranı düşüyor. İşte %70'lere, %50'lere kadar düşebiliyor. Bunu sürekli kullanacağınız bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanmayın. Yani işte bugün korunmasız ilişki, haftaya bir daha, 3 gün sonra bir daha. Bunu sürekli kullanacağınız bir yöntem değil. Ondan dolayı da diyelim ki bir hapı unutmuştunuz. O noktada ertesi gün hapını kullanabilirsiniz. Mevcut kullandığınız yöntemi de bırakmayın. Devam edin kullanmaya. Veya prezervatifle korunmaya devam edin. Hani sürekli cinsel siklus boyunca her gün içeceğiniz bir ilaç değil. Adet dönemin herhangi bir evresinde alınabiliyor ama en etkin olduğu şey o ovülasyon olmadan önce kullanıldığında çok daha başarılı. Çünkü yumurtlamayı geciktiriyor. Ondan dolayı da etkin kullanılıyor. Spermler içeride biliyorsunuz 72 saate kadar yaşayabiliyor. İşte Fallow tüplerine ulaşan spermler bu arada tüplerde 72 saat kalabileceği için yumurtlamayı geciktirme üzerinden etki gösteriyor. Farklı ürünler var. Eczanelerden reçetesiz alabiliyorsunuz. Esasında 2 tane ürün var. Biri levonorgestrel, diğeri de urliprostal asetat içeren ilaçlar. Bunların dozları ve etkinlikleri birbirinden farklı. Birini içtiyseniz diğerini de daha sonra almamanız gerekiyor. Diyelim ki bir ondan içtim, bir de ondan içeyim. İkisi birbirinin etkisini nötralize ediyor. Yani daha kuvvetli bir korunma değil, aksine etkinliğini düşürüyor. Ondan dolayı da 2 farklı ilacı aynı anda kullanmayın. Sadece birini olabildiğince en kısa zamanda eczaneden reçetesiz gidip alıp kullanabileceğiniz ilaçlar. Ve mutlaka eczacınıza danışın. Prospektüsünü dikkatli okuyun. Ona göre kullanın. Ovülasyon üzerinden etki gösteriyor, yumurtlamayı geciktiriyor dedim. Bir etkisi daha var progesteron hormonu. Bunlar progesteron içeren şeyler. Sentetik progesteronlar rahim iç duvarına yerleşmesini de engelliyor. Diyelim ki ovülasyon olmuş, adetin herhangi bir dönemindesiniz. Sperm gitti tüpe, dölledi yumurtayı. Döllenen embriyonun rahim içine tutunmasını engelliyor. Çünkü rahim duvarının stabil kalmasını engelliyor. Bundan dolayı da embriyo rahim duvarına tutunamıyor ve gebeliği engelliyor. Peki yan etkileri neler? Ertesi gün hapını sürekli kullanmayın diyoruz çünkü bazı yan etkileri var ve ağır yan etkiler. Sentetik progesteron olduğu için bu ilaçlar çok da yüksek doz sentetik progesteron olduğu için o düşük doz her gün içtiğiniz doğum kontrol haplarıyla karıştırmayın. Düzenli kullanmayın. Bir adet düzeni boyunca sadece bir defa kullanabilirsiniz. Her gün ya da haftalık alabileceğimiz bir şey değil. Hatta denir ki bir yıl içerisinde 3 ya da maksimum 4 defa kullanabilirsiniz. Yan etkilerine gelince adet düzensizliği yapabiliyor. Mide bulantısı yapabiliyor. Kusma
kanamaya neden olabiliyor. Hassasiyet göğüslerde yapabiliyor. Ara kanama yapabiliyor. Adetlerde gecikme yaşayabiliyorsunuz. Diyelim ki ilacı içtiniz. İlaca bağlı bir bulantınız oldu. İlacı içtikten 3 saat sonra kustuysanız o noktada ilacın koruyucu etkisi olmayacaktır. Tekrar bir doz içmeniz gerekiyor. Buna rağmen kusma devam ediyor. Ek başka şeyler neler olabilir? İşte diyelim ki görme bulanıklığı oldu, başınız ağrıdı, ciddi karın ağrısı yaşadınız, nefes darlığı yaşadınız ya da kalp çarpıntısı yaşadınız, göğüs ağrısı yaşadınız. O zaman size zarar vermiş olabilir. Olabilecek en yakın sağlık merkezine başvurup belki de bir mide yıkama düşünülebilir. Bunlar çünkü beklenmeyen, istenmeyen yan etkiler veya işte pıhtılaşma sorunlarına neden olabiliyor. Fazla kullandığınızda ya da tek dozda bile adet düzensizliği yapabiliyor. Hormonlarınızı düzensiz hale getiriyor çünkü. Vücudumuzda hormonlar biliyorsunuz belli bir düzen içerisinde çalışıyor. Sistemlerin uyum içinde çalışıyor. Bir haberleşme sistemi üzerinden çalışıyor. Ondan dolayı da yüksek doz alınan bu sentetik progesteron bu haberleşmeyi ve uyumu bozabiliyor. Ondan dolayı da uzun süreli sürekli ilaç kullanımı adetinizin düzensizleşik hale getirmesine, kalp damar hastalığına, pıhtı atmaya, meme kanseri gibi ne yazık ki hastalıkların oluşumuna neden olabilir. Sürekli içeceğiniz bir ilaç değil. Altını çize söylüyorum. Sadece korunmasız girilen cinsel ilişkiden sonra kondom yırtılmışsa, sperminizin kaydığını düşünüyorsanız veya hapınızı unuttuysanız düzenli kullandığınız doğum kontrol hapını o noktada kullanabileceğiniz bir ilaç. Göğüslerinizde hassasiyet yapabilir, baş ağrısı yapabilir, baş dönmesi yapabilir, halsizlik yapabilir, adet döngünüzde bozulma, lekelenme, karın ağrısı, vücudunuzda ödem gibi yan etkilere sahip. Bunlar beklenen yan etkiler. Çoğunlukla bir hafta içerisinde geri dönüyor. Aktif bir cinsel hayatınız varsa ondan dolayı da düzenli bir korunma metoduyla korunmalısınız. Ama düzenli bir cinsel yaşamınız yok. O noktada bir kere başınıza geldi böyle bir olay. O noktada gebelik riskinin olmaması için korunmasız cinsel ilişkiden sonra bu ilaçlardan sadece ayda bir defa kullanabilirsiniz. Eğer kusma durumu varsa da o noktada ilaçtan bir doz daha alabilirsiniz. Ya da kustunuz, o noktada rahim içi spiral taktırabilirsiniz. 2 tane etken madde var bu ilaçların içerisinde. Farklı 2 ilaç var. Biri levonorgestrel, biri de ulipristal asetat. Bunların içerisindeki etken madde farklı olsa da mekanizmaları benzer. Çünkü her ikisi de progesteron reseptörleri üzerine bağlanarak gebeliği önleme konusunda katkı sağlıyor. Levonorgestrel kullanıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü tarafından gebeliği acil kontrasepsiyon anlamında onay almış bir ilaçtır. Sentetik progesterondur levonorgestrel ve progesteron vücuttaki progesteron reseptörlerine bağlanarak etki gösteriyor. Rahim duvarına tutunmayı engelliyor, yumurtlamayı geciktiriyor. Bir de rahim ağzındaki o servikal salgının biraz daha kalın kalmasını sağlayarak gebeliği önlüyor. Ulipristal asetat da progesteron reseptörüne yine etki gösteriyor. O da hormon aktivitesini bu şekilde gösteriyor. Aslında ulipristal asetatı ilk kullanım amacı rahim içindeki miyomların tedavisi için kullanılmış. Daha sonra yumurtlama üzerine etkileri bulunduğu için acil kontraseptiflerin içine alınmış. Bu 2 ilacı özellikle isim olarak anlatmamın nedeni her ikisinde ilk 5 gün içinde alınması gerekiyor ve her ikisi de o ilk 5 gün içinde progesteron içeren başka bir ilaçla beraber kullanması önerilmiyor. Bu 2 ilaç da diğer ilaçlarla bağlantıya geçerek diğer ilaçların etkinliğini azaltıyor. Ya da işte ikisi beraber kullanılmıyor, birbirlerinin etkilerini azaltıyorlar. Sadece birini seçeceksiniz. Burada seçme noktasında da hangisini seçeceksinize gelince eğer emziriyorsanız o noktada ulipristatı kesinlikle önermiyorum. Çünkü emzirme durumunda bir hafta süreyle bebeğinizi emzirmemeniz gerekiyor. Sütünüzü sağıp boşaltacaksınız ama levonorgestrolde böyle bir şey yok. Levonorgestrol sonrası bebeğinizi emzirmeye devam edebilirsiniz. Diğer taraftan gebe kaldınız diyelim. Hani ertesi güne hapı içmenize rağmen hamile kaldınız. Biliyorsunuz %75 koruyuculuğu var dedim ilk 5 gün içerisinde. Gebe kalmanız durumunda da levonorgestrol içeren ilaçlarda genellikle gebelik devamı noktasında hekimler karar veriyorlar. Ama tabii ki bu noktada düzenli bir hekim kontrolüyle karar vermek lazım. Ama ulipristal aldıysanız o gebeliğin sonlandırılması gerekiyor. Gebelik açısından tehlikeli olduğu için. Bundan dolayı da ilacı seçerken buna dikkat etmenizi öneriyorum. Prospektüsü mutlaka okuyun. Ona göre kullanın. İlaçlarla beraber, başka ilaçlarla beraber etkileşime girebiliyor. Özellikle sarı kantaron hapı içiyorsanız, barbiturat
gibi işte epilepsi ilaçları kullanıyorsunuz, karbamazepin gibi, antibiyotiklerden rifampicin gibi, işte o noktada onlarla etkileşime girip ilacın etkinliği azalabiliyor. Eğer öyle bir durum varsa ikinci bir doz ilaç kullanılabilir. Diyelim ki ilişkiye girdiniz ve düzenli partneriniz olacak o. O zaman ya prezervatif ya da mevcutta kullandığınız doğum kontrol hapına devam etmeniz gerekiyor. Bu kastettiğim ilacı her gün içemezsiniz. Yani 3 gün sonra tekrar bir cinsel ilişkiye girdiğiniz zaman tekrar ilacı içemezsiniz. Prezervatifle devam etmeniz gerekiyor. Düzenli bir korunma metodu değildir. İlacı içtikten sonra adetinizde bazı değişiklikler olabiliyor. Adetiniz gecikebiliyor. 2 hafta kadar gecikebiliyor. Ya da ara kanama yaşayabiliyorsunuz. Diyelim ki ilacı kullandınız. Adet gününüzde test yaptınız. Gebelik var mı yok mu diye. 2 haftada adetiniz gecikebiliyor. Gecikti. 2 hafta sonra yaptığınız test pozitif çıktı. O noktada hekime başvurarak nasıl bir yol izleyeceğinize karar vermeniz lazım. Diyelim ki gebelik yok. 2 hafta adet gecikebiliyor. Bir de şunu unutmayın. Bu ilaçları içtikten sonraki ilk 2 ay adet düzensizliği yaşayabiliyorsunuz. Gecikmeli kanama olabilir. Bazı kişilerde de adetler erken gelebilir, ara kanamalar olabilir. Gecikme durumunda adetiniz o noktada yoğun bir kanama, uzun süren parçalı, pıhtılı ve bir miktarda ağrılı kanama olabilir. Yani bu durum ilaca bağlı olan bir durum. Sizdeki mevcut bir hastalığı aslında çok da göstermiyor. Ondan dolayı da yüreğiniz rahat olsun. Bu ilaçları kimler kullanamaz? Hali hazırda bir gebelik şüpheniz varsa kullanmayın. Ağır aktif bir karaciğer hastalığınız varsa kullanmayın. Daha önce kullandığınız ilaçlara alerji gelişti. Yine kullanmayın. Karaciğer enzimlerinizi yükselten herhangi bir ilaç kullanıyorsanız kullanmayın. Pıhtılaşma sorunlarınız varsa kullanmayın. İlacı kullandıktan sonra kusma olursa ilaçtan tekrar alın. İlacı kullandığınız görme bozukluğu var, baş ağrısı var, sağlık kuruluşuna başvurun. İlacı kullandığınız nefes darlığı, göğüs ağrısı yaşıyorsunuz. O noktada yine sağlık kuruluşuna başvurun. Bunlar ciddi komplikasyonları gösteriyor. İlaçlar süte geçebiliyor. O noktada da emzirme döneminde çok da tercih etmiyoruz. Bir süre, bir hafta kadar emzirmeye ara vermenizi tavsiye ediyoruz. Evet efendim, ertesi gün hapı ile ilgili kafanıza takılan ne varsa hepsini cevaplamaya çalıştım. Yine de buna rağmen merak ettiğiniz bu konuyla ilgili veya başka konularla ilgili sorular varsa onları yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim.